Evet dostlar. Yolda gene bizim bir cana rastladık. Bu hep buralarda. Evet buralarda. Gel. Efes'in mamasından versin. Ha. Nerede yapayım ki? Ha, kuru bir yere koy. Gel. Gerçi kuru bir yerde yok. Oraya koyma bebeğim. Yiyebilecek mi? Ha, koy koy aynen. Tamam. Nasıl da ıslanmış? Evet çok ıslanmış ya. Hadi gidelim. Efes'i doyurmaya geldik. Beyefendi yağmur sularına basmaya çekindi. İlk defa çıktı şu an. Evet, gel. Bir saat sonra. Efes gel. Sen bahçe köpeğisin anneciğim. Basman lazım çamurlarda. Aynen yürümen lazım. Aferin sana. Tasması kötü duruyor. Allah Allah buraların oldu. Beyefendi. Tamam. Patileri ıslandı. Allah battı. Allah. Attım şu an. Aşk. Tut çıkartayım. İnanmıyorum. Benim oraya basılmaz haberin olsun ha. Toprak yumuşak ya. Evet. Bastım Allah, bastım için. Bastım Allah. Evet. Of, vallahi ben İzmir'imi geri istiyorum ya. Rize'de yaşamıyoruz biz. Hadi gel Efes gel. Hadi ateşin yanına gidelim. Hadi gel. Hadi. Hadi annem yürü. Koş annem. Koş. Koş. Gel. Üstünden duman çıkıyor. Ne yapıyoruz biz? Karadeniz ikliminde miyiz ya? Vallahi bilmiyorum. Şuraya bak ıslak çoraplar. Bir de üstüne hastasın. Ne güzel. Ses zaten gitmiş. En akıllısı bak bu çocuk. Patisiyle parmak ucuyla bastı sulara geri geldi. Şunu da şöyle koyayım da bari burada şey olsun. Ne yapıyor acaba? Nasıl çöküyor bebeğim orası? Şey toprak ya. Yumuşak kabarık toprak. Evet dostlar. Bugün full yağmur devam ediyor. Oluk sistemimiz sokak tarafından gayet güzel akıyor. Buradan direkt aşağı. Şimdi buradan aşağı, şuradan aşağı kadar bir, şuradan aşağı bir Timaş'ta su toplama sistemi yapacağım gene. Yerin altından geçecek o. Buradan devam edecek. Bu şekilde yerin altından topladığım su buradan gelecek. Ve burada tam merdivenin altında bir tane su depomuz olacak. Buradaki su deposuna direkt biriktireceğim yağmur suyunu. Bakın bu da çalışıyor dostlar. Bir tek evin bahçe tarafındaki soğuluk sistemini bir tek yukarı kaldırılması gerekiyor. Onu da ustalara haber verdim. Gördüğünüz gibi bakın burada su yok. Bakın. Giden suya bakın. Bu kadar yağmurda şu an giden su.
Eskiden buradan oluk oluk su geliyordu. Ama hemen artık evin giriş kısmına yaptığımız oluk sistemiyle direkt aşağı akıyor bakın. Tabii şimdi buraya mazgal da gelecek. Buraya mazgal da gelecek. Görüyor musunuz? Şu kısma komple mazgal yapacağım. Dolayısıyla buradan gelen su buradan aşağı inecek. Tabii şimdi tam anlamıyla bir mazgal olmadığı için ve taşlar da olduğu için buradan yan taraftan bizim bahçeye doğru bir tık biraz geliyor ama Allah'tan gene bizim burada atmış olduğumuz beton suyu gene şu kısma veriyor bakın. Evet, bahçede sürüldükten sonra ilk defa yağmuru aldı. Gayet de güzel oldu. Maşallah akan sular bakın burada. Maşallah şarşar akıyor. Evet, bahçemizde şu şekilde. Biliyorsunuz buraya 7 traktör bahçe toprağı getirmiştik. O da ilk suyunu yedi. Şimdi ne seçeceğiz biliyor musun? Hı. Yağmur suyunun tadını. Hiç tattın mı daha önce? Hayır, tatmadım. Çocukken ağzımı açıp yağmur damlalarını yakalamaya çalışıyordum ama. Evet. Bardağı doldurup içmişliğim yok yani. Tabii oluk sistemi de yeni. Tabii yeni. Zaten. Dostlar bu arada bu bayağı bir üstünden su geçti. Çamur falan yok yani. Bulaşık da yıkadık biz burada biraz önce. Evet, ben şöyle ne kadar görünebilir bilmiyorum ama merakla. Bak. Bardak içinde Vallahi daha. çeşmeden akandan Evet. daha berrak şu an. Evet, şu an tadıyorum. Valla bildiğin şeyden geliyormuş gibi. Hani böyle damıtılmış su var ya, tatlı. Tadı var. Ben de bakayım. Büyüdüm. Sana verdim. Büyüdüm. Tamam, ishal olursun. Nasıl tadı? Vallahi güzel. İçiliyor mu acaba? Yağmur suyu. İçiliyor tabii ki. Damıtıyorsun, içiyorsun işte. Evet. İşte bunu şey yapmak lazım. Filtreli Aynen. bir şey koymak lazım. Süratli oldu mu bebeğim? Böylece yağmur suyunu da denemiş olduk. Güzel. Güzel. Tavsiye ederim. Evet. Hayır. Geri dönüşüm için bunu kullanabiliriz. Susuz köyün. Susuz kaldık çünkü sularımız yine kesik. Susuz köyün susuz insanları. Bulaşıkları şurada yıkadım ben biraz önce. Dedim aşkım sen çekme, boş verdim şimdi, rezil olmayalım. Bulaşıklar burada yıkandı dostlar. Biraz önce. Evet. Bulaşıklar Şu an burada şu yıkandı. kovaları doldurup tuvaletlere su döküyoruz. Tuvaletleri komple temizledik. Suyumuzu döktük. Evet. Sularımızı doldurduk. Depolamamızı da yaptık biraz. İnşallah önümüzdeki hafta yapılır. Umarım. İnşallah. Umarız. Evet dostlar, çayımızı aldık. Herkese Merhaba. artık iyi günler mi diyelim, iyi hafta sonları mı diyelim. Evet. Bu videoyu Hangi gün izlediyseniz- izliyorsanız. Evet, benim sesler halen daha geçmedi. Hastalık bir miktar daha devam ediyor. Bir Rus'ta da biraz aynı şekilde benim gibi. Yani eğitim zayiat olduk. Hastalıklar, bahar havaları, değil mi? Çatı tam da yağmur yağıyor. Az önce de çekimler yaptım. Videoda da göreceksiniz. Oluk sistemini son dakikada bir gün öncesinde yetiştirdik. Su oluk sistemini. Ama maalesef ki tam olarak çatıyı kapatamadık. Ama Allah'tan membranları sermiştik. O yönden
bir miktar kurtardık. Evet. Efes bırak. Bırak onu. Birkaç yerde kaçak var şu an. Evet, birkaç yerde kaçağımız var. Onlar zaten çatı olduğunda, hani kiremit döşendiğinde tamamen kapanmış olacak. Bir sıkıntı olmayacak. Biz Efes, bugün otur. Efes'i beslemeye Otur. geldik. Otur. Efes'i beslemeye geldik. Hem bir çatıya bakmaya geldik, oluk sistemine bakmaya geldik nasıl ilerliyor diye. Gayet güzel şu anda, bir yaramazlık yok. Bir tek evin şu kısmında tam şeyi ayarlayamamışlar burada, çünkü böyle bir Eğimi sıkıntı vardı. ayarlayamamışlar. Eğimi ayarlayamamışlar. Oradan eğimi ayarlayacaklar. O şekilde halledeceğiz. Durun. Efes'te yağmur Evet. çıkmadı dışarı. Hiç çıkmadı. Bize sardı. Aynen. Parmak ucuyla bastı. Dedim sen dedim bahçe köpeğisin. Aynen öyle. Aynen. Bakalım. Alışacak o da. Evet, bahçe düzenlememizi de yapmıştık biliyorsunuz dostlar. Kepçe getirdik. 7 traktörde bahçe toprağımız gelmişti. Tam onlara ilk defa şu anda yağmur suyu değdi. Evet. Güzel. Gayet güzel oldu, can suyu oldu yani. Ekim dikim öncesinde Güzel olacak evet. Senin Sebze açısından. yatakları yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki haftadan itibaren. Burada Evet. çünkü Nisan 1 ile Nisan 15 arası dikiliyormuş fideler. Biraz yüksekte çünkü İzmir'in biraz yükseğinde kalıyor. daha serin burası. Evet geceler bayağı soğuk. Hatta Hala. Karadeniz iklimi falan böyle yani şu anda. Aynen. Çünkü Evet. şu anda dışarısı full yani. Mesela şimdi aşağıda Selçuk'ta bizim kira evinin orada yağmur böyle pisem pisem yağıyor. Evet, çok Burada az. sağanak şeklinde yani. Burada bildiğiniz, çünkü burası 800 rakımlı yer. Burada bildiğiniz şu anda sürekli şekilde yağmur yağıyor. Yani güzel aslında yağmur yağması ama Tabii. bizim inşaat işlerimiz biraz Sekteye aksatıyor. Evet. Sekteye. Durdurmuyor ama aksatıyor. İnşaat işi demişken ne konumdasınız şimdi? İnşaat konumunda, inşaat olayında mı? Evet, yani neleri yapacağız şimdi? Takipçilerimiz merak ediyor. Diyorlar ki mesela çok dağınık çalışılıyor, içeriye girilmedi, dışarı. Biz dışarıya neye önem vermiştik? Çatıyı bir miktar hani toparlayalım da yağmurlardan etkilenmeyelim diye. Ama maalesef ki araya bir Yine miktar yakalandı. bayram tatili girdi. Hastalık girdi bir miktar araya. Sonra şimdi de yağmur girdi. O yüzden ister istemez böyle bir duraksamalar oluyor. Evet. Mesela 2 günden beri şu an çalışamıyoruz maalesef. Yağmurdan dolayı ve hastalıktan dolayı. Evet. Yürü hadi, it yatağına. Çabuk yatağına. Koş. Çabuk yatağına. Çabuk yatağına yürü. Çabuk. Onun dışında da şimdi havalar biraz düzelince neye devam edeceğiz? Çatıyı tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Önce çatı tamamlanacak. Evet, çatıyı tamamlayacağız. Ondan sonra aşağı tarafa ineceğiz. Dışarı tarafları, evin ilk giriş tarafında yapacağımız bazı şeyler var. Onları yapacağız. Ondan sonra iç tarafta yavaş yavaş seramikler döşenmeye başlanacak. Zaten çatı kapandıktan sonra artık iç tarafa geçecek. Tabii içe geçilecek ve ondan sonra iç bittikten sonra tabii bu iç derken neler bu? Atıyorum yeni giriş odasının şapırdatılması, ondan sonra banyonun şapırdatılması, banyonun su tesisatının çekilmesi, sıcak su ve soğuk suyun çekilmesi, aynı şekilde mutfak tarafına Mutfak tarafı. sıcak ve soğuk suyun çekilmesi, bunlar gene yapılacak olan işler arasında. Seramikler devam edecek. Seramikler tamamen burada bitecek. Ondan sonra çelik kapımızı takacağız. Sonra dışarının sıvaları yapılacak. Şeyde ama. Şöminenin. Evet, şömine evi onu ben yapacağım. Birer ustayla orada anlaşamadık. Yani anlaşamadık derken o tabii diğer işlerini yapmaya çalışıyor, diğer işlerini bitirmeye çalışıyor. Ben yapacağım burayla. Bu arada burası için sizden öneriler bekliyorum dostlar. istiyoruz. Tavsiyelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Yani ne yapabiliriz buraya? Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ben ateş dolusu düşündüm. Önce bir kazıyacağım, sıvasını yapacağım. Ondan sonra bir ateş dolusu yapacağım. Bu kısmı Oval. biraz daha oval yapacağım ve buraya demirli bir kapak yapacağım. Hem Buranın bacası yükseltildi bu arada. Bacağı Bacası hazır. da yükseltildi. Bacası hazır ama yine bugün mesela bir tütme olayı bacayı zaten izlediler bugünkü videoda. Ha, Bugün evet. yayınlanan videoda Evet. bacayı izlediler. Şu an yine tüttü. Tütmesinin sebebi ne bilmiyoruz. Rüzgar mı? Tütmesinin sebebi bu çok açık. Buradan çekmiyor. Yani bu çok açık olduğu için buraya veriyor şeyi. Şimdi burası bizim salonumuz. Hani tütme olayında benim artık Tütme olmayacak. Sen şeyini kapatacaksın. Bunun kapağı var ya, yakacağım. Demir kapağını kapatacaksın. Aynı soba gibi düşün yani bunda. Şey olduktan sonra Tabii yani o duman Çıktıktan çıktıktan sonra sonra açabilirsin. Tabii evet, açabilirsin. Şu yani. anki konumdaki gibi Evet, mesela şu an aynen. duman yok. Buraya bir demir yaptıracağız dostlar. Gene değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Burada ne yapılabilir şömine ile ilgili. Biz gene takipçilerimizden çoğu
kış odasına da kış bahçesine de açın demişler ama o bayağı bir sıkıntılı bir işlemdi. O yüzden İki taraflı şömine olsun evet, dediler iki tarafa ama düşünmedik. Burada çünkü yani biz o daha çok zaman biraz geçireceğiz. keyfiyete giren bir durum olduğu için Evet, şu biz an burada biz zaman acil geçireceğiz. olan şeyleri tamamlamak durumundayız ki artık evimize geçebilelim. Nisan ayı geldi. Hala bu durumdayız, bu vaziyetteyiz. Maalesef. Evet, yani maalesef ki ustanın tek çalışmasından dolayı da kaynaklı bu. Ben elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum ama sonuçta ben de çalışıyorum. Hani kendi bir mesleğim olduğundan dolayı her zaman 7/24 burada olamıyoruz. Bir işte tatil zamanlarında falan. Mesela bugün bak günlerden cumartesi ama hava yağmurlu maalesef ki iş yapamıyoruz. Bunlar etkileniyor. Diyeceksiniz ki o zaman iki işi yapsın hani usta ama usta rahatsız, yatıyor. Hani bazı şeyler maalesef ki Aksilikler oluyor. evet, ilerleyemeyebiliyor ama amacımız şu, bu dediğim işlemler işte sıvasıdır, seramiğidir, işte vesairesidir falan. Bir ayda belli bir şekilde toparlamak, yani 30 gün içerisinde belli bir şekilde toparlamak. Nisan sonunda önümüzü daha iyi görüp, Haziran'da da artık yavaş yavaş ince rötuşlarla, işte dış bahçenin düzenlenmesiyle, dış bahçenin düzenlenmesi, hayır, elleme. Cici. Cici o, elleme. Dış bahçenin düzenlenmesi derken telin çekilmesi dostlar. O yapılacak. Ama şöyle bir şey var, şimdi bahçede kepçe girdiğinde taş duvarımız da yıkıldı. Evet. Taş Evet, duvar taş duvar yıkıldı. yıkıldı dostlar. O taş duvar örülecek. Aslında taş duvarda iki yerde yıkık var. Birincisi kümesi yapacağımız yerde. Bir de şimdi yeni yıkılan yerde. Oraya gene aynı şekilde burada banyoya nasıl bir sistem yaptıysam aynısını yapacağım orada. Önce taşları sıralayacağız. Ondan sonra da önüne set yapıp güzel bir beton yapacağız ki demirli. Tekrardan aynı sorunları yaşamayalım diye. Hatta aslında buradaki duvarın komple güçlendirilmesini istiyorum ama o biraz daha meşakkatli bir iş. Ben onu parça parça yapacağım. Hani 2 metre bir taraf, işte veyahut da 3 metre, 3 şeklinde yapacağım. Bu aşağıda komple güçlendirmiş olacağız. Ama aslında benim için o şu anda sonraki iş. Yani esas burası benim için önemli olan. Ev bitmeli. Tabii, yani o yıkık benim şu an gözüme gerçekten görünmüyor. O yapılır çünkü dışarıda o. Tabii. Dışarı iş yani. Sen buraya taşınsan bile onu yaparsın. Yaparsın, Evet. doğru söylüyorsun. O yüzden onu sona bırakıp yavaş yavaş onu da toparlayacağız. Tabii ki daha aslında planlamadığım bir sürü şey çıkacak. Yani o yıkılacak. Bir de mesela çatıyı biz çıktık dostlar. Çatı berbat durumdaydı. Yani Lokal yapalım dedik. lokal olmadı yani çatı. Lokal bir şekilde. O yüzden komple ön taraflarını, uç taraflarını kaldırttım ve oralara 20 milimlik tahtalar çaktık. Onları da gördünüz. O tahtalarla beraber membranları söktük. Yeni membran döşedik. Ondan sonra şimdi ise komple çatı kiremitler döşenirken gene aynı şekilde OSB'lerde sıkıntı varsa OSB'ler değişecek. Hatta bir miktar kiremit alınabilir. Eski kiremitler tamamen kapatmazsa. Çatı bizi uğraştırdı ama şöyle, bu çatı olduktan sonra Allah'ın izniyle bizi bir 7-8 yıl falan götürecek bir çatı sistemi yapıyoruz. Şeyi çok iyi yaptık, hani oluk sistemini çok iyi yaptık. Oldu. Hem bahçemize su toplama açısından çünkü oraya bir 3 ile 5 ton arasında bir tane şey alacağız. Evet, yağmur suyu depolaması yapacağız. Yağmur suyu depolaması Sizin yapacağız. tavsiyelerinizle. Bu da kafamıza beliren bir şeydi. Aynen. Kendi evde kullanacağımız depo ayrı. Evet, o üst tarafta. Evet, bahçe sulaması için, yağmur suyunu depolaması için alacağımız depo farklı olacak. Farklı iki depomuz olacak. Hı hı. Birisi evde sular kesildiğinde biliyorsunuz burada çok su kesintisi yaşıyoruz. Hem bahçede o sorunu çözmek için yağmur suyuyla hem de evimizde de o sorunu çözmek için iki depo kararı aldık. Hem bir tanesi bahçede olacak hem bir tanesi burada arabayı park ettiğimiz yerde olacak. Evet. O şekilde bizim için daha sağlıklı, daha verimli bir şekilde kullanıyor olacağız. Çünkü su sorununu dostlar başka türlü çözemiyorduk. Evet. Elektriği de çözdük biliyorsunuz, elektrik bağlattık. Daha sonra bütçemiz dahilinde buraya güneş panelleri yapmayı planlıyoruz. Yani aslında Hayatımızı kolaylaştıracak şeyler aslında evin içine girdiğinde kendi kendine dönebilen, ondan sonra kendi kendine işte suyla da bir miktar yetebilen bir sistem, ufak da olsa bir sistem kurmaya çalışıyoruz burada. Tabii şimdi buraya tam olarak taşınınca bir şeyleri görebileceğiz. Mesela ısı pompasını soruyorsunuz, ısı pompasının verimliliğini soruyorsunuz. Daha biz ısı pompasını kurmadık bile, sadece döşendi. Altyapısı oluşturdu, bu arada o süreci de çekeceğiz, yeni bir video da yapacağız. Isı pompası kurulurken, çalıştırılırken onunla ilgili özel bir video da yapacağız dostlar. Bunların aslında hepsini buraya göçtüğümüzde tamamen yaşıyor olacağız.
Ve onların hepsini tek tek sizinle paylaşıyoruz. Ah göçebilsek. Göçemiyorum. Ah Bilal Usta! Ah Bilal Usta! Allah'ım! Bilal Usta'nın diliyle yapayım. Allah'ım! Allah'ım. Evet. En son Efes büyüyecek, Bilal Usta diyecek ki tut oğlum diyeceğim Bilal Usta'yı ısıracak değil mi baba? Seviyor bile üstüne. Seviyor ya. Seviyor. Her gün o parçayı çıkarıyor. Tabii, o çıkarttığı için ondan mutlu oluyor. Yani son gelişmeler bunlar dostlar. Onun dışında sizin de buradaki dağ evimizle ilgili, dağ köy evimizle ilgili önerileriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Mesela şunu da geçmeden önce yapabilir misiniz? Veyahut da hani, tabii bunlar tamamen ekonomik olarak yapılıyor biliyorsunuz. Hani ekonomik açıdan Tabii bir sürü fikirler oluyor. Mesela tavana, cam tavan söyleyen var. Sonra işte tavana 50'ye 50 pencere diyen var. Yani, yok o değil, daha bir sürü şey var da. Bir sürü şey var bunların abi, hepsi güzel çok olur, ciddi güzel olur. masa- Mesela Bu arada buraya- biz araştırıyoruz, sizin her yazdığınız şeyi Evet. araştırıyoruz. Fiyat araştırması, fiyatları falan görünce direkt diyoruz ki Gerek yok. Gerek yok. Çünkü belirli bir borçlanmayla yaptığımız için burayı yavaş yavaş önümüzdeki süreçlerde ihtiyaç duyulan şeyi Tabii. alıyor olacağız. Zaten kaç kere biz yapıp bozarız yani. Yok ben bozmam artık. Ufak Ben parçalar. bozmam artık. Aa, Daha çok. Duman çıkıyor ağzımızdan. Evet, soğuk çünkü. Evet. Dedik ya Karadeniz iklimi. Buradan tabii Karadeniz'den bizi izleyenlere selam olsun. Tüm dostlarımıza. Yağmur zor. Ciddi anlamda bir kışın da şeyini hissediyoruz yani. Gündüz ve gece sıcak farkları çok yüksek. Evet, burada hele dağ köyü olduğumuz için dostlar gece ile gündüz arasındaki fark burada daha hissedilir durumdaymış. Mesela burada gece kesinlikle pencere açıp uyuyamıyor musunuz? O kadar serin oluyormuş. Evet, o kadar serin oluyormuş. Yorganla uyuyanlar varmış ama da bakalım biz nasıl yapacağız. Aktaracaklarımız bu kadar dostlar. Güzel bir sohbet oldu. Sorularınızı... Kısa bilgiler. Evet, gene sorularınızı yazarsanız böyle ufak ufak sohbetlerle onları da açıklamaya çalışırız. Oo Selçuk, çorbayı içtim bakıyorum. Afiyet olsun. Nasıl ıslanmış ya? Selçuk, oğlum ne yapıyorsun ya? Bugün çalışmaktan hiç video çekemedim. Şimdi bizim komşumuz var biliyorsunuz. İbrahim abi. Sağ olsun bize kiremitlerini verdi. Allah razı olsun. Onun kiremitlerini bakın dostlar. Bugün hiç çekim yapamadım bundan dolayı. Bakın şuradaki kiremitler var ya. Onların bir 3'te 2'sini çektim. 3'te birlikte kısmı kaldı. Bizim şu ön tarafa da şu yeni yaptığımız çatıya da hemen hemen yetecek onlar. Buraya bak, bu buradan el arabasıyla bugün buradan hep bu şekilde aşağı kadar kiremitleri çektim dostlar. Evet, buraya bu kiremitlerden yapacağız. Yeni de İbrahim abi kendi çatısını sandviç panel yaptığı için bu kiremitleri oraya indirmiş. Sağ olsun bize verdi, biz de aldık. Bakın çektiğim kiremitler dostlar.
Yani nereden baksanız gene burada 200'den fazla 200-250 tane var. Şu kısımda başlayacağız kiremitleri döşemeye. Çünkü gene bir yağmur geliyor. Yağmurluk sisteminde eğiminde burada bu kısmında biraz bir sıkıntı vardı. Bugün ustalar geldi. Bunu da biraz aşağı indirdik ki buradaki eğimi tam yapalım diye. Çünkü buradan biraz su akmaya başlamıştı. Buradan ben tek gidiş yapmıştım. Normalde 5 metrede bir oluk yapıyorlar. Aşağı oluk veriyorlarmış. Ama burada ben suyu toplayacağım için tek istedim. Hem diğer tarafta hem de bu tarafta tek gidiş var. O yüzden burada da çatıda da biraz şu kısımda da biraz sıkıntı olduğundan dolayı su oradan gitmedi ve buradan aktı. Şimdi hem testini yaptık hem de düzeltmesini yaptık. Şimdi Allah'ın izniyle şu şekilde direktman şu çıkıştan hepsi çıkacak. Orada yağmur suyunu depolama yapacağız. Evet dostlar. Yarın inşallah güzel çekimler yapacağız. Görüşürüz. Evet, bugün çatıya başlandı. Giriş odasından. Kiremitleri döşemiş Bilal abi. Şimdi aşağı tarafa da bakıyorum. Aşağı tarafta da buradaki duvar komple elden geçecek. Bayağı ciddi sıkıntı var burada. Yağmurların da epeyce yağmasıyla duvar kötü bir şekilde saldı. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Benle gezmeye mi çıktın baba? Benle gezmeye mi çıktın? Neler yapıyorsun? Çık bakayım. Hı? Hoppa. Hoppa. Allah. Allah oğlum. Oyun istiyor oğlum. Oyun istiyor Efes. Oyun istiyor. Hadi gel. Hadi gel. Yürü. Evet, dün de su oluk sisteminin aşağı kadar eğimini ayarlamıştık. Yağmur da geliyor dostlar. Şöyle. Bugün akşamdan itibaren ciddi yağmur var. Giriş odasının kiremitleri döşenmiş durumda. Sadece şu üst taraflar kaldı bakın. Şimdi fırtına geldiği için membranlar uçmaması gerekiyordu. Ve döşenmesi gerekiyordu. Gayet güzel döşenmiş. Şu an burada bir sıkıntı yok. Buradan akar gider su. Bakın bu sistemimiz de böyle geliyor. Buradan da orada biliyorsunuz yağmur suyu depolama yapacağız. Evet, bu kısımda da burayı güçlendirmek adına buraya bir sağlam bir kolon demir yaptık. Çünkü buradaki çatı 1,5 metreyi bulmuştu. 80 santim 90 santim olsa sıkıntı olmayacaktı da. Biz gene daha sağlam olmak açısından buradan bir demir direk aşağıda sabitledik onu. Demir direk koyduk. Böylece çok daha sağlam oldu çatı. Görüntümüzü de bozmadı. Gayet iyi. Çağla bademler olmaya başlamış. Şöyle. Kocaman kocaman. Bakın. Burada da var. Bu tarafta da var. Bakın. Daha küçük ama.
Bulutlar dolmaya başlamış. Şuraya baksanıza. Şurada bile çıkmış. Şurada bile var. İşte doğanın mucizesi. Efes, oğlum gel buraya. Buraya gel oğlum. Koş. Koş buraya. Evet, sululuk sistemimiz şöyle çalışıyor. Bu taraftan da bakın. Su rahat bir şekilde geliyor. Ve buradan akıyor. Evet, bu ipin olduğu kadar çıkacak. Kiremitler. Bakın burada hiç su yok. Su akıp gidiyor. Uçuyor her yer babam. Uçuyor. Her yer uçuyor. Evet. Bayağı bir rüzgar var. Uçmuş. Çok soğuk. Değil mi Efes? Hadi gel mama yiyelim. Gel. Hadi gel. Hadi gel mama yiyelim. Gel. Geç oğlum içeri. Geç. Geç oğlum içeri. İçeri. Heh, aferin. Mama mı yiyeceksin sen? Mama mı yiyeceksin sen baba? Mama mı yiyeceksin? Hadi mama yiyelim dur. Tamam bekle. Bayağı bir hava şiddetlenecek. Şöyle anne görsün. Ye babam ye mamuçkonu. Ha? Aferin sana. Ben gidiyorum artık baba. Hadi sen yatağına. Doyamadın mı sen daha? Daha neler yedin babam? Çok mama yedin. Gel azıcık bak dışarı çık gel. Gel kakanı yap. Gel. Hava uçuyor Efes. Hava uçuyor babam. Hava uçuyor babulkom. Seni gidin. Alo. Alo. Neredeymiş anne? Neredeymiş anne? Peri. Nerede Peri? Peri. Peri. Nerede Peri?